Hello from Diyarbakır. I hope you like the first episode, the video that I made about Diyarbakır. So this episode 2, it's also going to be about Diyarbakır. Today we are going to explore Armenian churches, Syriac Church, which is Virgin Mary Church, and also we are going to explore some important mosques in Diyarbakır and some caravan palaces, which is on the Silk Road. I'm going to meet İbrahim Evirgen today. He's going to join me for this video as well. So let's explore Diyarbakır, and I am sure you will like this video as well. Diyarbakır has been a unique city where diverse communities, faiths, and languages have intersected throughout history. For centuries, Muslims, Armenians, Syriacs, and Chaldeans lived together as neighbors in these lands, creating collectively and enriching this ancient city with profound spirit. The Armenians, as a vital part of Diyarbakır's cultural mosaic, left their mark through distinctive architecture, crafts, and rich culinary traditions. Syriac churches stand as both places of worship and cultural treasures, defying time. The minarets standing alongside bell towers beautifully testify to Diyarbakır's rich religious heritage. The traces of Islam shine through magnificent mosques, madrasas, and centers of learning throughout the city, while churches illuminate its multicultural past. In this video, we'll explore Diyarbakır's magnificent mosques, churches, and inns, which have witnessed thousands of years of history and the unique heritage of this ancient city. Don't forget to like the video and subscribe to my channel. Enjoy the video. İbrahim Bey merhaba. Merhabalar Enver Bey. İkinci bölümde de birlikteyiz bugün. Evet. Bugün ne yapacağız bugün? Bugün Diyarbakır'ın hanları, camileri, kiliseleri ve medreseleriyle yine sizleri bir zaman tünelinde bir yolculuğa çıkaracağız. Evet, şu an Ermeni Kilisesi'ne geldik burada, en büyüğü. Evet. Biraz anlatır mısınız burayı? Şu anda Surp Gragos Ermeni Kilisesi'ndeyiz. Sur içinde bulunan bu tarihi kilise Orta Doğu'nun en büyük Ortodoks Ermeni kilisesidir. Uzun bir süre kullanılmayan kilise restore edilerek 2011 yılında ibadete açıldı. Kilisede zaman zaman ibadet yapılmakta ve dünyanın değişik bölgelerine dağılan özellikle Diyarbakırlı Ermeniler bu ayinlere iştirak etmektedir. Bu Surp Gragos Kilisesi 1. Dünya Savaşı'nda Alman subaylarının karargahı olarak kullanılmıştır. Kilisenin eski çanı zamanla yıkılmış ve daha sonra yıktırılan kilisenin bu kulesi tamir edilmiş ve kilisenin önceki çanının aynısı Moskova'da özel olarak yaptırılmıştır. Evet. 100 kilo ağırlığındaki bu bronz çan kuleye takılarak 2012 tarihinde kilisede yapılan geniş katılımlı bir ayinle yerine yerleştirilmiştir. Deus miserere, Deus miserere, o Gesù tu il pace. Deus miserere.
Yeah, I met a traveler here, and I like to make a little interview with him. He is exploring Diyarbakir. Hello, Hello, my name is Oleg. Oleg. Exactly. Nice How to are meet you? you. I'm fine. Perfect. Enjoying the city, enjoying the culture and history. You are in Diyarbakir and traveling, and you are from? Where are you from? I'm from Russia. What brings you here, man? From Russia? My eager willing to explore the world, explore cultures Yeah. and nations. Yeah. And that's why I'm here in the very interesting place where lots of different cultures and religions are mixed together. Well, I think you are in the right place because you find a lot of things. That's true. So, how long you are traveling around Diyarbakir? I have arrived like today morning. Oh, okay. Yeah, not that And much. you are traveling just eastern part of Turkey or Actually, I'm on my way to Iraq. Iraq? Yeah, and yesterday I was in Gaziantep. Today I'm here, waiting for my friends. Maybe we'll spend a couple of days here, and then straight to I am Iraq. also planning to go northern Iraq. Wow, okay, we'll Maybe I meet see you there. Maybe we go together. Why not? Oleg, how did you find this place? Like food, people, atmosphere? That's a really good History. question. Yeah. Actually, I didn't plan to visit this place. It Yeah. just turned out that I appeared here because my friends flies here. Yeah. And I was surprised because lots of people are extremely welcoming, Yeah. friendly, and it's not just words that people are friendly and welcoming, but people, they invited me already so many times to share food with them, just to talk with them, just to talk at least, to do whatever they want or I want. And the food? You like the food? I haven't eaten that much. I only drank Coffee. Coffee, And yeah. what is your first impression about Diyarbakir? Absolutely positive because, as I have already mentioned, good people, positive people, history and culture which are intertwined, mixed together. Lots of different cultures and lots of history is mixed here. That's what I like. And when I walk in the city, I see how how churches were turned into mosques, and then vice versa. I don't know. So lots of things were happening here, and of course you feel that. You feel that when you walk in the city. You see that in people, in the architecture, and everywhere. Yeah, so today we are actually with Ibrahim Evirgen. We are exploring churches, Armenian and Syriac churches. Okay. Because Armenian people used to live in Diyarbakir, Yeah. you know, and also a lot of Syriac people. Okay. So today, actually, our video it's about churches and mosques and some caravan palaces which is Okay. on the Silk Road. So, if you like, you can also join us. Yeah, I We think can I'll join explore- you, We can explore at the the- rest of the day. Yeah, I think I'll join you at the part of your, Okay. let's say, trip, and then I'll go my nice way. to meet you, Oleg. Nice to meet you. And Thank you so I really much. wish you good day, good time in Diyarbakir. Same to you. Thank you so much. Oleg. Thank you very much. Burası mor. That's the Kendali Church. This is the entrance? No. No. Next. Keldani Kilisesi'ndeyiz Diyarbakır'da. Yanımda Şükrü Bey var, burada rehber. Hoş Merhaba. geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Bulduk. Biraz bu kilisenin tarihinden bahseder misiniz? Tabii, kilisemiz Marpetyon Keldani Katolik Kilisesi milattan sonra 4. yüzyılda kurulmuş bir kilise. 17. yüzyılda şu anki mimari yapısına kavuşuyor. Tabii 4. yüzyılla 17 arası kaç defa yıkılmış, yapılmış onu bilemiyoruz. Kilise üzerine yapıldığı için kuruluş tarihi 4. yüzyıldır. 2015'te restorasyon gördü. 6 yıl kapalı kaldı. 2 yıldan beri aktif biçimde kullanılmaktadır. Tabii restorasyon sırasında resimler, duvar, tavan tekrar baştan onarım gördü.
10-15 kişilik bir cemaatimiz mensuptur. Ayda bir papazımız İstanbul'dan gelip ibadetini yani burası. aktif. Ayda bir papazımız İstanbul'dan gelip ibadetini yapıp geri dönmektedir. Diyarbakır'da kaç keldane nüfus sayısı belli midir? 10-15 kişi O kadar az. azalmışlar. Çok az, Evet, çok tek az. aile kaldı. Artık onlar da Peki geçmişte bayağı bir vardı. Tabii vardı. Tabii sonradan göç ettiler veya başka şehirlere gittiler, büyük şehirlere gittiler ama şu an 10-15 kişilik bir cemaat mensubumuz var. çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Rica ederim. Well, Oleg was hungry and he said, "Where can I eat lahmacun?" And I think in the first episode you remember this place I was mentioning. So I just bring him here. I said, "Come here, so I'll show you the best lahmacun in Diyarbakir." So now he will test it. Oh, you ordered two, huh? I think this is spicy. This is not spicy. That's not spicy. Try, man. Try with the spicy. Do you like it? Thin dough. Yeah. Thin dough. A little bit spicy, not too much. Very good. Yeah. Tasty meat, perfect. Tasty et. Lezzetli et. Mr. Ibrahim, you love lahmacun. You are here every day. Now we are walking to Caravan Saray with Oleg and Mr. Ibrahim here. Hello. Oleg, how was lahmacun? Do you like it? It was amazing. Yeah? As I told, the dough is thin, the meat is perfect, Yeah. and what I like, the owner was so kind. Yes. We tried to pay. We said, Abi, please take our money. Yeah. He was like, no, we shouldn't pay. In South Eastern Turkey, usually people are really friendly and hospitality. You can see it everywhere. I think this is just one of it. That's true. Yeah, Oleg. Evet, şu anda Deliller Hanı'ndayız. Deliller Hanı kervansaray olarak kullanılmaktaydı. 1527 yılında Osmanlı döneminde Süreyya Paşa tarafından yaptırılan bu kervansarayda gezginler burada konaklardı. Burası İpek yolu üzerinde olduğu için gezginler burada gelir, konaklar ve burada dinlenir. Daha sonra seyahatlerine devam ederlerdi. Burası şu anda özel olarak otel olarak kullanılmaktadır. Ali.
I am at Zincirli Mansion. It's a coffee shop, I think. It's with a traditional Diyarbakır house design. Oleg's friend is here, I think. Hello. Yes. What's your name? Alex. Alex. Enver. Eno. to meet you. Nice to meet you. You are from Germany. Germany. The other guy will come in a couple of hours. Yes, he told me. Yeah, you are also traveling like him, yeah? We met each other on a trip. Oh, okay, okay. So Alex is here from Germany. Alex, how are you again? I'm doing really, really good, but also really, really tired. Tired, yes. After so many flights. You arrived to Diyarbakır today? Just like half an hour ago by Okay. hitchhiking. Hitchhiking. Yes. Okay. But you came from Antalya or From Mardin? my hometown to Antalya, then Okay. to Ankara, then to Mardin, Yes. and then from Mardin hitchhiking to Diyarbakır. Did you visit Mardin? Twice. It's beautiful, yeah. 2021 and 2 years ago. So you haven't seen Mardin. You've been Diyarbakır. No, Have- I haven't been here. So this is first time in I have Diyarbakır. been at Zerzevan Castle, Yes. just on the way to Mardin. That's beautiful castle, So yeah. beautiful. Yeah. I was driving with my car 2 years ago from Germany to Central Asia, where we met actually. Okay. And I was also here. I was in Van. So you know Oleg when you were traveling together or you met somewhere, I think. Met in Tajikistan. Tajikistan. We had Oh. It's an incredible story actually. the story of our life. I would Okay. say. And I think this trip will be even better because we are 3 guys traveling together. Yeah. And the other one, where is he now? He is at the airport in Italy. He's coming Yeah, he will arrive at 3 in the morning. to Diyarbakır. Yes. Okay. So I want to ask you, you already been in Mardin, eastern part of Turkey. I mean, I already spoke with Oleg. What do you think about Diyarbakır? So my first impression is I mean, about eastern Turkey, southeast Kurdish is- people, for life me, here, it's for culture. me, it's the most beautiful part of Turkey. Even though Istanbul is my favorite city because it's so vibrant and you can find everything. But East Turkey is, in terms of history, in terms of people, hospitality, food, landscape, it's so unique, and every person in the world should visit this place, Yeah. especially the privileged Europeans. Sorry, the Privileged Europeans shouldn't go to Antalya. Yeah, Low yeah. privileged Europeans don't go to Antalya. Come to Diyarbakır. Yeah, Or Mardin. or Mardin, or Diyarbakır. Van, or Yeah. Ardahan, or Hakkari. Do you speak some Kurdish words? Little bit. Maybe I ask you something. Çavayı? Ezbaşım, te çavayı. Oh, ezbaşım. Bravo. Thank you, Alex. Now we are going to go Syriac Church with Oleg. I think you will join us as well. Of course. So let's go and see what's happening there. Perfect. Thank you so much. Let's go. Hayır bu ev yıkılmış. Yıkılmış bir çerezi. Oh wow. Çok güzel. Diyarbakır çok güzel. Geleceğim gene ben. What does he say? Ne dedin abla? Gelecek gene sen geleceksin. Ha yine gelecek. Zaten yine gelmiş doğuya. Çok seviyor buraları. Güzel. Şiş kebap çok güzel. Shish kebab. Şişke. Of course. Koş. Bu kendisi Alman. Evet. Almanya'dan. Can you ask her if I could ask her some questions? Yes, you can ask. She lives here for a long time. Burada ne kadardır yaşıyor diyor. Ben Yeah, evet. doğduğundan beri burada doğmuşum. She born here. Oh. Yes. Şükürün yok. He. They give you some they offer you some drink. What is that? This is Kurdish hospitality. They give you some juice. Bu nedir bu? Şerbet mi? Ha. The stuff we had, but oh, so good. You like it? Çok beğendiler. She said I made it. Lezzetli. Başlık. Güzel başlık. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ya çok zahmet ettiniz.
Well, look at this hospitality family. They give us. Hours ago, I was sitting in Germany and playing a concert, and now I'm standing in Diyarbakir and experiencing that hospitality. And it's amazing, isn't Can it? you Look tell at her this. that? Diyor ki, ben diyor 24 saat önce Almanya'daydım. Buraya yeni vardım. Şimdi bu misafirperverliği ben ne diyeyim diyor. Afiyet olsun. She said we always like Her this. zaman böyleyiz. She said we always like this. Can you ask her if I could take a picture of them? Diyor ki resim çekersem yani şey değil yayınlanmayacak bir yerde resim çekmek istiyor. Okay. It's okay. Gostei. This is the best day. So funny, a little bit like friendly, funny. very funny. She want to Very make nice jokes, face. yeah. And I think this is one of my favorite cities I have been so far. yeah, Because it's so authentic yeah. and it's so like just unique and authentic. That's what we are looking for actually. What I Yeah. like is that it's kind of underappreciated by tourists. Yeah. But it's good Not- that it's yeah, that it's not- good of course, and it's good that not that many people know about it, and Yeah. there are not that many tourists. Actually, that's why with these videos I'm trying to show these beautiful places. This is Mesopotamia serial. I'm trying to show how culture it is on northern Mesopotamia. Sen kaç yaşındasın? 8,5. Adın ne senin? Uğur. Uğur. I think tomorrow in the morning when my friend from Italy comes, Yeah. we do this again. Yeah. We are walking here and Look at this house on the left, for example, Alex. It's similar. Imagine all made from basalt stone. the Simit Bakery. Look at, for example, look at this. That's a traditional look. Do you see that? The entrance. There's a little pool on the middle. So that's how actually you can see traditional style Diyarbakir house. One of the example, yeah. But I think there are people inside. Don't go inside. I'm so I don't know what to say. I don't know. This day was so full, like the last 24 hours were so incredible. Yeah. Where should we go? We can go to the left and right. Yeni yapılmış. Burası mı? Evet. Restore edilmiştir burası. Galiba. Uğur, görüşürüz. Kendine iyi bak. Yeah, I am walking with Alex and Oleg in narrow streets in Diyarbakir. Now we are going to Syriac Church. Şu anda Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi'ndeyiz Diyarbakır'da. Yanımda buranın sorumlusu Saliba Bey var. Merhabalar. Merhaba, Nasılsınız? iyidir, sağ olun. Bize biraz bu kiliseden bahseder misiniz? Diyarbakır'da galiba bu kilise bildiğim kadar çok popüler bir yer.
Öncelikle siz kimsiniz? Sizi biraz kısaca tanıyalım. Sonra bu kiliseyi, bu muhteşem yeri bize biraz anlatırsanız çok sevinirim. Evet, hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ederim. İsmim Saliba, soyadım Açiş. Ben de aslında Mardin Midyatlıyım. 26 yıldır bu kilisede görev yapıyorum. Görevimiz dini olarak hem diakosos yani papaz yardımcısıyız ve kilisenin idari işlerden sorumluyuz. Vakıf Başkan Vekili aynı zamanda. Kilisemiz tabii ki Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi. Tarihçesi burası milattan önceye dayanıyor. Milattan önce burası bir güneş tapınağıydı. Milattan sonra 3. yüzyılda Hristiyanlığı kabul ettikten sonra kiliseye dönüştürülüyor. Tabii kilisemiz daha önce daha geniş ve daha yüksek bir kubbeye sahipmiş. Tabii zamanla savaşlar, depremler, yangınlar geçiriyor. Daha sonra tekrar inşa ediliyor. Peki Diyarbakır'da Süryaniler eskiden çok yaşıyormuş biliyorum. Yani aslında Mardin'de de çok Süryani yaşıyor, onu da biliyorum. Yani Türkiye'nin genelde güneydoğusunda mı Süryaniler yaşadı tarihte? Öyle yani bildiğim kadarıyla. Yani biraz bu konuda eskilerden şimdi neredeler, sayı kaçtır, kaç kişi yaşıyor? Biraz bilgi verir misiniz? Tabii ki biz diyoruz ki Süryanice Befnahrin diyoruz. Befnahrin iki nehir arası Dicle Fırat'ın doğu batısı ikiye ayrılıyor. Doğu Süryaniler, Batı Süryaniler. Evet. Tabii ana vatanımız burası, toprağımız burası, devletimiz burası, her şeyimiz burası. Tabii ki. Tabii zamanla dönem dönem olmuş, göçler olmuş. Şu anda Diyarbakır'da yaşayan Süryani sayısı belli mi? Yani tahmini olarak. Doğrudur. Biz 10 kişi kalmışız. Hadi ya 10 kişi. Bütün Diyarbakır'da. Diyarbakır'da yani kaç milyon nüfusluk yerde 10 kişi. Kesinlikle 10 kişi kalmışız. İki aileden oluşuyoruz. Ama Mardin'de sayı çok fazla bildiğim kadarıyla. Midyat, Mardin. Bölgede evet Güneydoğu bölgesinde bu tarafta daha çok. Peki, Mardin Midyat'ta yok. Genelde nereye göç ettiler Dünyanın Süryaniler? her yerine göç etmişler. Tabii daha çok Hindistan'dan. Evet Hindistan diye 2,5-3 biliyorum. milyona yakın. Evet daha sonra Avrupa yani. Avrupa'da İsveç'te çok. İsveç. Evet, Amerika, Kanada'da baktığımız zaman doğuda zaten Suriye'de. Bunlar yoğun olan ülkeler. İşte Almanya, Avustralya, İsviçre, Evet. Fransa artık her yerde. Evet. Peki biraz buranın tarihinden kısaca bir bahseder misiniz? Kaç yılında yapıldı? Neden Meryem Ana Kilisesi deniliyor? Tabii Meryem Ana Kilisesi'nin ismidir, isim olarak. Tabii ki baktığımız zaman ilk kurulan kiliseler daha çok Meryem Ana ismini verirlerdi. Ve bu kilise onlardan bir tanesidir. Eski olan bir kilise tabii ki. Bölgenin en eski kiliselerinden bir tanesi rahat bir şekilde diyebileceğimiz bir kilise burası. Kilisemiz milattan önce bir güneş tapınağıydı. Milattan önce 2000 yıl diyoruz. Miladi 2000 etti 4000 yıl. Milattan sonra 3. yüzyılda kiliseye dönüştürülüyor. Evet. Tabii zamanla bir tahribatlar görüyor. Daha sonra tekrar inşa ediliyor. 4000 yıllık bir yerdeyiz şu an. Kesinlikle. Şu Vay anda be. dokunduğunuz taşlar 4000 yıllık 4000 yıl. taşlardır. Vay be. 4 tanesi Çok iyi, ve artı çok 3 tane, muhteşem. uzun pembe sütunlarımız. Peki biraz bu giriş alanı şu anda burası büyük ana yer. Bir de yanda bir yer var galiba. Evet. Diğer tarafta ikinci bir... Burayla ilgili Burası- söyleyeceğiniz bir şey var mı? Evet, burada çok önemli bir şey var. Burada bir mezarımız var. Bu mezarda hemen şu kapının arkasındaki mezarın içinde birebir İsa Mesih ile yaşayan 12 havarilerden bir tanesi Thomas. Elçi Thomas, onun kemiklerini Hindistan'dan getirip bu mezarın içine koymuşlar. Ciddi misin? Aynen. Vay Burada be. görev yapan Patrik Yakub ve Mor Hevoron'un Yani mezarı. 12 havarilerden Thomas'ın bazı kemikleri şu an burada. Kesinlikle. Bu Vay be. kilise de o yüzden Yani- bu kilise bizim için çok önemli. Bir de bunu dünyada çok da bilinmiyor bildiğim Bilinmiyor. kadarıyla. Ben de ilk defa duydum böyle bir şey. Bu sefer sizden bekliyoruz. Yani bu tanıtımı. gerçekten. Vallahi etkilendim şimdi yani. Kesinlikle. Hemen yan tarafta ikinci bir kilise, Mor Yakup Kilisesi. Burası Meryem Ana, ana kilise. Burası da Mor Yakup. Mor Yakup kendisi Urfa Suruçlu. 5. ve 6. yüzyılda yaşadı. Çok büyük bir şair. O yüzden Süryani Kilisesi'nde de çok ünlü biri. Ben gitmiştim o kilisede. Mardin İsimler videosu. bir de kişiler farklı. Bu Suruçlu. Evet, Nusaybin'deki O Mor Yakup. Nusaybinlidir. Ha öyle mi? Tabii. Bu Suruçlu. Bu Suruçlu hemen karşıda ışığın yanında görüyorsun. Beyaz Işık bir lahit var. Şuradaki ışık. Evet. Aynen. Gerçi ışık evet. belki bu tarafa vuruyor. Onun mezarı. Daha önce tabii cemaatimiz yoğun iken
Aynı anda her iki kiliseyi kullanıyorlardı. Ta Ulu'ya kadar taşıyordu. Tabii şimdi günümüzde maalesef cemaatimiz kalmadı. Azalınca Evet. ana binayı kullanıyoruz. Burada da şu anda yeni doğan bebekleri vaftiz ettiğimiz gurnalar ve burada sadece vaftiz törenleri yapıyor. Şu yerdeki taş gurna ise Evet. milattan sonra 3. yüzyıldan kalma. Vay. Tarihi bir gurnadır tabii. Peki Ve bütün Diyarbakırlılar burada vaftiz olmuşlar. ama şöyle 10 kişiyiz diyorsun, bebekler diyorsun. Halen var mı böyle doğum falan devam ediyor mu? Orası biraz şey oldu. Evlilik olursa olmasa zordur. Evet. Ama geçen ay Haziran 15'inde bir vaftiz gerçekleşti. Evet. Yeni bir çiftimiz evlenmişti. Evet. Onların bir bebeği vardı. Onu vaftiz yaptı. Evet. Kilisemiz aktif zaten. Kilisenin avlusundayız. Eskiden burası tamamen kilisenin içiydi. Evet, şu yukarıdaki duvarı görüyoruz. Bu duvar eskiden kilisenin kubbesiydi. Bu kadar yükseklikteydi. Daha sonra tabii ki hem daraltıldı hem kubbe daha alçak yapıldı. O yüzden o özünü kaybetti. Binalar daha 1914'lerde, 1850'lerde yapılan binalardı. Eskiden patrikhane burası bir dönem patriklik yaptı. Daha Deruzaf falan yapmadan burası patrikhaneydi. Evet. 1034'te. Ondan sonra Deruzaffaran'a geçiyor. Evet. Ondan sonra da Şam'a. Şu anda bütün Süryani Ortodokslar Şam'a bağlıyız. Patrikhane orası. Şu anda Diyarbakır'ın en eski camilerinden biri olan Hazreti Süleyman Camisi'ndeyiz. Hazreti Süleyman Camisi Nisanoğlu Ebul Kasım tarafından 1155-1169 yılları arasında inşa edilmiş. Daha sonra Osmanlılar döneminde yapılan eklemelerle bugünkü halini almıştır. İslam'ın fethinden sonra 639 yılında Diyarbakır fethedildiği zaman şehit olan 27 sahabenin türbesi bu Hazreti Süleyman Camii'nin haziresindedir. Evet, şu anda Diyarbakır Kurşunlu Camisi'ndeyiz. Diğer adı Fatih Paşa olan bu cami Osmanlı'nın Diyarbakır'da yaptığı ilk eserdir. Ve bu eser bıyıklı Mehmet Fatih Paşa tarafından 1516-1520 yılları arasında yaptırılmıştır.
Adını kurşun kaplı kubbelerden alan bu zarif cami aynı zamanda bir külliye, bir medrese barındırmaktadır. Siyah bazalt ve beyaz kireç taşlar kullanılmıştır. Diyarbakır'ın tarihi dokusuyla bütünleşir. İç mekandaki gördüğünüz minber ve mihrap, taş ve ahşap işçiliğinin en zarif örneklerinden biri olup adeta birer sanat eseridir. Şu anda tarihi Hasanpaşa Hanı'ndayız. Bu caminin karşısında bulunan bu tarihi Hasanpaşa Hanı Osmanlılar döneminde 16. yüzyılda yapılmış, Hasanpaşa tarafından yapılmıştır. Ve avlusunu çevreleyen revaklar taş işçiliğinin en güzel örnekleri ve yukarıdaki odalarıyla adeta tarihi taşlara yazıldığı bir mekandır. Hasanpaşa Hanı restore edilmiş haliyle yerel dükkanları ve kahvaltı mekanlarıyla hem yerli ve hem de yabancı turistlere hizmet vermektedir. İbrahim Bey şu anda yanımda ve kendisiyle videoyu sonlandırıyoruz. Kendisine ben çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten de bize çok yardımcı oldu. Çok emeği geçti bu videoda. İbrahim Bey, size çok teşekkür ederim. Siz de bir şeyler söylemek istiyorsanız. Teşekkür ediyorum Enver Bey. Gerçekten tanıtım videolarınızla yaptığınız bu güzel çalışmalar takdire şayandır. Diyarbakır bildiğiniz gibi camileri, kiliseleri, medreseleri, hanları, hamamları ve surlarıyla tarihi bir mekandır. Dünya markasıdır. Ve UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alınan Hevsel bahçeleri ve surlarıyla adeta bir açık hava müzesidir. Dolayısıyla bu kadim kenti, Mezopotamya'nın bu değerli topraklarında bulunan bu güzel şehirleri, bölgeyi mutlaka tavsiye ediyoruz. Gelsinler, görsünler ve bu memleketin havasını, suyunu içsinler. Tekrar çok teşekkür ederim gerçekten. Sizin kontak numaranızı videonun altına koyacağım zaten. Buraya gelen izleyicilerimizden biri olur, size ulaşmak isteyen biri olur. Açıklamalar bölümünden sizin bilgilerinize ulaşabilirler. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Today, a small number of Armenian and Syriac families still live in Diyarbakir. They quietly yet resolutely preserve their identity, culture, and faith. Every year, visitors from around the world come to Diyarbakir to see these sacred sites. These churches, mosques, and caravanserais are not only places of worship, they are also living memories, silent witnesses, and cultural treasures.
In this episode, we try to explore one of the lesser known but deeply valuable faces of this city. Mardin is next in our Mesopotamia series. Stay tuned. If you enjoyed this cultural journey, don't forget to subscribe to my channel, leave a comment, and share it with others. Thank you for watching. See you in Mardin video.